Arkadaşlar merhaba. Transformatörlerde boşta çalışma ve kısa devre çalışma durumlarını inceleyeceğiz. Transformatörler boşta çalıştırıldıklarında alınan güç ölçümlerine göre transformatörün demir direncini ve mıknatıslanma reaktansını bulabiliyoruz. Öte yandan transformatör uygun şartlarda kısa devre çalıştırılırsa transformatörün sargı empedanslarının direnç ve reaktans değerlerini bulabiliyoruz. Ayrıca nominal şartlardaki bakır kaybını hesaplama imkanımız oluyor. Bu özellikle verimi belirlemek için önemli bir durum. Transformatörlerin boşta çalışması dedik. Boşta çalışmaya ilişkin devre şemasını görüyoruz. Primer gerilimi V1'i uyguluyoruz arkadaşlar. Sekonderde herhangi bir yük yok. Sekonder boşta. Zaten adı üstünde transformatör boşta çalışıyor. Çıkışında herhangi bir alıcı yok. Dolayısıyla I1 primer sargısından geçen akım şu koldan geçen akıma eşit arkadaşlar. I1 eşittir I0. I0 boşta çalışma akımının belirli bir bölümü mıknatıslanma reaktansından, kalan bölümü de demir direncinden geçiyor arkadaşlar. Boşta çalışma akımının ağırlıklı olarak reaktif bir özellik gösterdiğini ifade edebiliriz. Bunun da sebebi aslında XM değer olarak RFE'ye göre çok küçük bir değer. Dolayısıyla reaktif güç ağırlıklı olduğu için yani güç katsayısı da sıfıra yakın, açısı 90'a yakın arkadaşlar. Gerilim denklemine bakacak olursak gerilim denklemi V1 eşittir E1 0, şuradaki gerilim E1 0 artı I1 veya I0 çarpı R1 artı Gx1'dir arkadaşlar. I0 akımı bu bağıntıda çekildiğinde V1 eksi E1 0 bölü R1 artı Gx1 olarak yazılabilir. İşte burada boşta çalışma deneyine ilişkin bir deney şeması var arkadaşlar. Primer gerilimi ölçüyoruz. Boşta çalışma durumunda çekilen akımı ölçüyoruz. Bir faz akımıdır bu. Bir aktif güç ölçen wattmetremiz var. İlave olarak bir kosfimetre veya reaktif güç ölçmek için de bir ölçü aletine ayrıca ihtiyacımız var arkadaşlar. Şu son cümleyi tekrar okumak istiyorum. Boşta çalışma durumunda güç faktörü 0.1-0.2 civarındadır. Bu değer reaktif gücün daha baskın olduğunu gösterir. Bunu biraz önce de ifade etmiştik. Evet, boşta çalışma durumunda demir direnci, demir akımı, mıknatıslanma reaktansı ve mıknatıslanma akımı hesaplanır arkadaşlar. Şayet R1 artı Gx1, yani şurada bakın daire için aldığım bölümü ihmal edersek boşta çalışma durumundaki aktif güç eşittir demir gücüdür arkadaşlar. Buradan demir direncini demir gücü bölü If kareden bulabiliriz. Yani aslında bu nedir? Güç eşittir I kare R'den bunu yazabiliyoruz hemen. Devam edelim. Boşta çalışma gücünün cos phi 0 ve sin phi 0 değerleri arkadaşlar. Yine güç bağıntıları, aktif güç, reaktif güç bağıntıları P0 eşittir V1 I0 cos phi 0 veya Q0 eşittir V1 I0 sin phi 0. Bu özellikle örnek çözümlerinde şu kosinüs phi 0 özellikle yalnız bırakılmıştı arkadaşlar bazı örneklerde. Buradan geliyor. Yani bir güç ölçtük. Ölçtüğümüz gücü güçle beraber V1 ve I0'da ölçtüysek ki bir önceki slaytta hatırlarsak V1 I0 bu da PF. Dolayısıyla kosinüs phi 0'ı rahatlıkla bulabiliriz arkadaşlar. Tabii boşta çalışma akımının nominal akıma oranı bir transformatör için önemli bir parametre arkadaşlar. Buna biz bağıl boşta çalışma akımı diyoruz. Yüzdesel bir büyüklüktür. Transformatörün gövdesine bağlı plakada genellikle yer alır bu bilgi. Buna böyle küçük I0 olarak bunu gösterebiliyoruz. I0 akımının nominal akıma oranıdır. Bağı boşta çalışma akımı. Devam edelim. Reaktif güç. Bakın bu devreye bakacağım şimdi. Reaktif gücü hesaplayacağım. Reaktif güç burada
xm ve x1'de oluşur arkadaşlar. Bakın x1'den geçen akım I1 ya da I0. I0 kare artı x1. I0 kare x1 artı im kare xm'den. Xm'i yalnız bıraktığım zaman bakın mıknatıslanma reaktansını bu şekilde bulabiliyorum. Tabii ki burada bakın x1 ihmal edilmemiş ama ihmal edeceğiz bir sonraki slaytta. Şu alttan devam edeyim isterseniz, bu kısmı tamamlayalım. Xm x1'den çok büyük olduğu için arkadaşlar x1 ihmal edilir. Bu durumda bakın q0 eşittir qm, o da im kare xm'den direkt xm eşittir qm bölü im karedir diyeceğiz. Benzer yaklaşımı R1 direncini RFE'nin yanında çok küçük olduğu için ihmal edersek bakın burada PFE eşittir IFE kare RFE'den E1 kare RFE yerine bakın şuradaki gerilim düşümünü ihmal ettiğim için V1 kare bölü RFE direkt yazabiliyorum. Neyi? Demir gücünü. RFE'yi burada çekersek HFE bölü V1 kare RFE'yi buradan çekersek PFE bölü IFE'nin karesi yazılabilir. Bakın burada PQ0 var. Bu da I0 kare R1. Yani şu R1 direncinde kaybolan güç. Aslında boşta çalışma durumunda bu R1'de kaybolan güç de bu güce dahildir ama çok küçük olduğu için bunu ihmal ediyoruz arkadaşlar. İşin özeti bu. Biz boşta çalışma durumunda R1 ve Jx1'i aksi söylenmedikçe hep ihmal edeceğiz. Demir direnci ve mıknatıslanma reaktansı üzerinden hesaplamalarımızı yapacağız arkadaşlar. Bir diğer çalışma transformatörün kısa devre çalışması. Burada transformatörün kısa devre çalışma durumunda kullandığımız devresini görüyoruz. RFE ve XM değerlerini ihmal ediyoruz arkadaşlar. Çünkü bunların değeri çok büyük. Üzerlerinden çok küçük akımlar geçiyor kısa devre akımına oranla. Dolayısıyla bunların ortadan kaldırılması hesaplarda çok az bir hataya sebebiyet verdiğinden bunları kaldırıyoruz. Evet, RFE ve XM parametreleri Z1 ve Z2 üssüye göre çok büyük olduğu için ihmal edilirler. Yani dirençleri büyük, üzerlerinden çok düşük akım geçiyor. Şimdi bu devrede hemen şeye bakalım, akıma bir bakalım. I1 akım, şuradan geçen akım V1 eksi V2 üssü, yani V2 üssü 0 olduğu için direkt buraya geçiyorum. V1 bölü Z1, bakın şuranın toplamı Z1 artı Z2 üssü. Oradan IK eşittir arkadaşlar V1 bölü ZK. Şimdi nominal gerilim uyguladığımızda arkadaşlar kısa devre akımı geçiyor. Normal gerçek kısa devre akımı geçiyor. Bu tabii ki uygun değil. Niye? Siz belirli bir sürenin üstünde kısa devre akımını geçirdiğiniz anda transformatörün sargıları kısa devre akımına göre tasarlanmamıştır. Nominal akıma göre tasarlanmıştır. Bu yüzden sargılar zarar görecektir. Bu nedenle kısa devre çalışması ilk slaytın başında da demiştim. Uygun şartlar sağlanarak gerçekleştirilir. Peki nedir bu uygun şartlar? Uygun şartlar şöyle arkadaşlar. Transformatörden nominal akımın geçmesini sağlayan bir VK gerilimi uygularım. Buna kısa devre gerilimi diyorum. VK eşittir IN ZK bağıntısını burada önemsiyorum arkadaşlar. Çünkü bu VK gerilimi nominal gerilimin belirli bir yüzdesidir. Nasıl? Bağıl boşta çalışma akımında nominal akımın bir yüzdesinden bahsetmişsek burada da nominal gerilimin belirli bir yüzdesi bana kısa devre gerilimini verecek ve ben nominal akımın geçtiği durumda aslında transformatörün bakır kayıplarını bulmak için bir devre elde etmiş olacağım. Şimdi kısa devre durumu ya da nominal akımdaki kısa devre şartlarını incelediğimizde bir aktif güç nominal akım karesi çarpı dirençler, reaktif güç ise nominal akımın karesi çarpı reaktansların toplamı. Buradan yine bir açı buluyoruz arkadaşlar. Açı da bakın şuradan aslında belki
anlatmakta fayda var. PKN eşittir VKIN çarpı cos phi k. Cos phi k'yı yalnız bırakırsak PKN bölü VK çarpı IN'dir. Buradan açıyı bulabiliriz. Benzer şekilde reaktif güç için de bunu yazıyorum. Şuradan devam edelim. Bakın RK eşittir R toplam. Yani toplam direnç R1 artı R2 üstü. O eşittir arkadaşlar. Bakın şuradan aslında devam edelim. R1 artı R2 üstü eşittir RK. Peki RK nedir? PKN bölü IN kare. R1 eşittir R2 üstü dersek PKN bölü R1 eşittir R2 üstü, o da eşittir PKN bölü 2IN karedir diyebiliriz. Tabii ki buradaki R2 üstü arzu edilirse gerçek değerine de dönüştürülebilir arkadaşlar. R2 üstünün indirgenmiş değer olduğunu unutmuyoruz. Yine X için, yani reaktans için de şurada yaptığımız yaklaşımı aynen tekrarlayacağız. Nedir? XK eşittir X1 artı X2 üstü, o da X toplamdır. QKN bölü IN kare. Şuradan aslında şu bağıntıyla şurayı aynı, yani oradan geliyor diyebiliriz. Yine X1 eşittir X2 üstü diyeceğiz arkadaşlar. Dönüşüm yaptığımız için sargılar arasındaki, yani reaktans farkı çok çok düşüktür. Bunu yaklaşık eşit kabul edeceğiz. Yine X1 ve X2 üstünde QKN bölü 2IN kare şeklinde yazmamız mümkün. Evet. Şimdi bu boşta çalışma ve kısa devre çalışma ile ilgili sizinle paylaştığım PDF dosyasında arkadaşlar birkaç yerde bağıntılarda hatalar vardı. Bu videoyu çekme esnasında gördüm ve bunları düzelttim. Ders notunu en kısa sürede güncelleyerek sizinle son halini paylaşacağım. Evet, bu bölümdeki istifade ettiğimiz kaynaklar bunlar arkadaşlar. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere.